Merhaba. Hayatım roman yazsaydım kitap olurdu. Of of ben neler yaşadım, neler gördüm. Hepimiz bunu söyleriz değil mi? Hepimizin hayatı roman olur. Hepimizin hayatı film olur. Doğrudur. Bizler doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar çok fazla şey yaşıyoruz. Bazı şeyleri otomatik olarak yapıyoruz. Bazılarını bildiğimizi düşünerek fark ediyoruz. Onlar anlamıyor diyoruz. Ama sonuçta bu bizim hayatımız. Kendimize has bir bütünlüğümüz var ve bu bütünlüğün yaşadığı her şey hafızada kayıtlı. Bu aslında ortak bir alandır. Birimizin yaşadığı bir şeyi başka birimiz yine yaşayabilir. Fakat kişi kendi penceresiyle, kendi yaşanmışlığıyla bunları algılar ve yorumlar. Kendi bütünlüğüyle yorumlar. Ve öldüğü anda, öldükten sonra ilk başta berzah alemine geçiyoruz. Berzahta biraz sakin, ne olduğunu anlamadan ama boşlukta bir zaman dilimi geçiriyoruz. Burada bazı şeyleri algılıyoruz, bazılarını algılamıyoruz ama huzurlu geçen bir dönemdir. Ondan sonra amel defteri açılır. Yani siz kendi hayatınızda neler yaşadınız, ne gibi hatalar yaptınız, kendi kitabınız size verilir, amel defteriniz ve burada görürsünüz tek tek. Bu durumda böyle davranmışım, bunun altında yatan sebep buymuş, ben onları anlamamışım, ben yanlış yapmışım, görememişim. Her türlü şey size gösterilir. Az önce Facebook'ta bir paylaşım yaptım amel defterinin dürülmesiyle ilgili. Yani sizin amelleriniz burada tek tek gözden geçirilir. Her gözden geçirdiğiniz olay dürülür. Dürülür. Ve daha küçük bir formata getirilir. Artık önemsizleşir. Çünkü oradan artık geçmişsinizdir, anladınız ve günahınız artık affedildi. Bu kişinin kendi hakikatiyle aslında karşılaşmasıdır. Kendi hakikatini, kendi defterini görür. Bunları anlayıp idrak ettiği anda marifet ehli olur. Fakat kişi kendi marifetini görür. Der ki ben bunları anladım, idrak ettim ve artık ben marif ettim. Kendi hakikatiyle yüzleştikten sonra marifeti görülmeye başlanır. Daha sonra bunları diğer insanlara anlatmaya başlar. Fakat bu yolun yarısıdır. Daha sonra kıyam ediyor. Yani yeniden diriliyor. Yeniden dirildikten sonra bu dünyada yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan yaşadığı, geldi, geçti ya. O zaman onların da defterlerine göz atıyor. Kitap önceden bir taneydi, kendi kitabıydı. Fakat daha sonra sistemde olan herkesin kitabını yavaş yavaş okumaya başlıyor. Ne kadar çok okursa o kadar çok aslında sırrı eriyor. Fakat sırra erdikçe sırlanıyor ve diğer insanlar onu anlayamıyorlar. O onların kitabını da okuduğu halde, onları anladığı halde diğer insanlar bu kişileri anlayamıyorlar. Fakat burası çok razı olunması gereken bir alandır. Diğer insanların yaptığı şeyler sizin hakikatinize ters gelebilir. Fakat o onun hayatıdır. Ve bu da sistemin bir parçasıdır. Bu insan iyi bir insan da olabilir, kötü bir insan da olabilir, katil de olabilir. Onun penceresinden baktığınız zaman onun neden cinayet işlediğini, neden bu hareketi yaptığını anladığınız zaman onu anlamış ve kabullenmiş olursunuz. Aslında gerçek rıza makam burasıdır. Sen kendi yaptıklarından razı oldun ama hani gerçekten Allah'ın da senden bir şekilde razı olabilmesi için diğerlerinin yaptığı şeyleri de kabullenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Benim 5. boyut dediğim durum burası. Diğerlerinin de hakikatlerini gözden geçiriyoruz. Bakın biz marifettik. Kendi hakikatimizle yüzleştik ve marifet alanına geçtik. Fakat Allah'ın hakikati, yani bu ilahın hakikatine doğru yol almak ancak kıyametten sonra. Bizim kıyametimizden sonra. Artık her şeyi bıraktığımız, dünyevi olan nefsi
kendi geçmişimizle ilgili bütün sorgulamaların bittiği, tamamen affolunduğumuz bir alandan sonra Allah'ın hakikatine doğru yol alabiliyoruz. Ancak o zaman yol açılıyor. Yani yeniden diriliş döngüsünden sonra. Fakat burada kabullenemeyebiliyoruz. Kabullenmezsek Allah'ın yarattığına itiraz etmiş oluyoruz. O yüzden burası çok daha zorludur. Çünkü herkes kişisel olarak bakar ve kendi kitabıyla yorumlar. Diğerlerini de anladıktan sonra sır daha fazla açılır ve siz örtünmeye başlarsınız. O sırlarla. Siz onları anlıyorsunuz, onlar sizi anlamıyor. Ve Kur'an'da bir ayet vardır. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. İşte asıl bundan sonra ustalık başlar. Herkes Allah'ın birliğine diliyorum kavuşur. Hepinizi seviyorum.